Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere pasta grafiğini anlatacağım. Daha önce de söylediğim gibi klasik videoların aksine bir bilginin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nerelerde kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Pasta grafik bir bütünün parçaları hakkında bilgi sahibi olmamızı ve bu parçaları kıyaslamamıza yardımcı olur. Bu grafik oransal değerler söz konusu olduğunda kullanılır. Birkaç örnek vermem gerekirse, belli bir zaman dilimi içinde üretilen ürünlerin oranlarının gösterilmesi veya belli bir ürünün yıllara göre üretim miktarlarının gösterilmesi gibi durumlarda kullanılabilir. Şimdi grafiği bir inceleyelim. Buraya değer girdiğimizde gördüğünüz gibi grafik aşağıdaki gibi değişmektedir. Şimdi hep birlikte bu grafiği oluşturalım ama öncesinde yeni bir sayfaya geçiş yapalım. Buraya fire oranı yazalım. Şuraya sağlam ürün oranı diyelim. Şuraya yüzde deyip değer girelim. Grafiğimizi hazırlayabilmemiz için öncesinde grafiğin yüzdesinin kalan kısmını hesaplatmamız gerekiyor. Bunun için de Shift eşittir 1 eksi %75 Shift eşittir 1 eksi %10 diyoruz. Şimdi grafiğimizi oluşturmak için bu iki alanı seçiyoruz. Bu iki değeri seçiyoruz. Ekle diyoruz. Pasta 2V pasta grafik. Bunu alıyoruz. Biraz şunları önce bir siliyorum. Şurayı küçültüyorum, daraltıyorum şu alanı. Sonra grafiği seçiyoruz. Biçimden, şekil ana hattından şunu seçiyorum. Tekrar şekil ana hattından ağırlık olarak 1,5 seçiyorum. Pasta grafiğimizden mavi alanı seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Dolgu, gradyan dolgu. Şu alanı seçip açık mavi diyorum. Bunu seçip daha da açık alanı seçiyorum. Kapatıyorum. Pasta grafiğimizin %25'lik alanı seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Dolgu. Dolgu yok diyorum. Pardon. Geri alıyorum tekrardan. Çünkü orayı seçememişim. Dolgu. Dolgu yok diyorum. Kapatıyorum. Şimdi grafiğimizin merkez noktasına bir tane oval daire koyacağım. Bunun için ekle. Şekiller diyorum. Bunun ölçüsünün düzgün olması için iki tarafı da birbirine denk ayarlıyorum. 1,5 çok mu büyük? Evet, iyi. Renk olarak dolgusu için şunları seçiyorum. Şekil hattı içinde. Ve buna bir efekt veriyorum. Ön ayardan şu ilk efekti vermek istiyorum. Siz istediğiniz efekti verebilirsiniz. İçine metin kutusu ekleyelim. Metin kutusunun dolgusu olmasın, dolgu olmasın, hattı olmasın. Bunun içine tıklayıp Shift eşittir diyorum. Şunu seçiyorum. Yazıyı kalın ve büyük yazdırmak istiyorum. Şu şekilde. Tekrar pasta grafiğimizi seçiyorum. Biçim, şekil efekti, gölge vereceğim. Şunu vermek istiyorum. Biçimlendir diyorum. Gölgeye giriyorum. Bulanıklığı %8 yapmak istiyorum. Boyutunu da 105'e çıkartmak istiyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Grafiğimiz neredeyse hazır. Şunları kaldıralım. Dolgu yok diyelim. Ana hat yok diyelim. Şu
arka taraftaki kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şimdi sağlam ürün oranı için şunu kopyalayalım. Öncesinde şunu gruplasak iyi olur. Şunları boyutlandıralım. Burada özelliklere gelip hücreleri taşıma ve boyutlandırma dersek artık değişmeyecekler. Ne kadar da genişlesek değişmeyecekler. Onun için bunu dememiz iyi olur. Şunu şu tarafa alalım. Şimdi veriyi değiştirelim. Şunu seçelim. Ondan sonra rengini değiştirelim. Sarı olsun. Şu ve şu olsun. Aynı şekilde şunu da değiştirmemiz gerekiyor. Şuradan değiştirelim. Daha iyi. Şunu da içine tıklayıp şurayı seçmemiz gerekiyor. Tekrar şunu seçip kalınlaştırıp şunun değeri kadar 14. Evet. Şununla şekil hattını sarı yapalım. Evet. Şunları da ikisini seçip beyaz yaptığımız zaman evet, grafiğimiz hazırdır. Pasta grafikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.